Güneş kremi satın alırken üzerindeki SPF değerine ve ultraviyole A korumasına dikkat ediyoruz. Fakat ürünü cildimize doğru şekilde, doğru miktarda ve doğru zamanda uygulamazsak üzerinde yazan korumayı sağlayamamış oluruz. Peki doğru uygulama nasıl olmalı? İlk dikkat etmemiz gereken şey ne zaman uygulayacağımız. Güneş kremlerini güneşe çıkmadan yaklaşık yarım saat öncesinde cildimize uygulamalıyız. Bir de güneşe çıktıktan yarım saat sonra tekrar bir uygulama yapılırsa bu uygulamanın SPF etkinliğini daha da artıracağını belirtiyor uluslararası otoriteler. Yapılan bir çalışmada güneş kremi uygulaması sonrası 8 dakikadan önce kıyafet giyildiği zaman o ürünün SPF koruyuculuğunun düştüğü belirtilmiş. Güneş kremi uygularken buna da dikkat etmek gerekiyor. Güneş koruyucuların miktarı ne kadar olmalı? Az önce de belirttiğim gibi güneş kremini belirtilen miktardan az uygularsak SPF değerinden daha düşük koruyuculuk oluşturur. Uluslararası önerilen güneş koruyucu miktarı vücutta santimetre kare başına 2 mg. Bu değeri 3 formülle ifade edebiliriz. Bunlardan birincisi çay kaşığı ölçüsü. Güneş koruyucu eğer sadece yüze uygulanacaksa 1/3 çay kaşığı, eğer ense ve kulaklar dahil yüzle birlikte hepsi uygulanacaksa o zaman totalde 1 çay kaşığı. Her bir kol için ayrı ayrı birer çay kaşığı, her bir bacak için de 2 çay kaşığı uygulama öneriliyor. Diğer bir yöntem de parmak ünitesi yöntemi. Parmak ünitesi değeri işaret parmağımızın ucundan ilk distal kıvrıma kadar, yani buradaki ilk çizgiye kadar olan kısma deniliyor. Buraya bir parmak ünitesi diyoruz. Parmak ünitesini de çay kaşığı ile birleştirecek olursak bir çay kaşığı yaklaşık olarak 3 parmak ünitesine eşit oluyor. Yani baş ve boyun bölgesine toplamda bir çay kaşığı demiştik. O zaman bunu 3 parmak ünitesi olarak düşünebiliriz. Diğer bölgeler için de aynı şekilde hesaplama yapabilir. Bu şekilde aklımızda tutabiliriz. Şunu da eklemeliyiz. Parmak ünitesi hesabı ile doz ayarlaması standart bir tüp içerisinde yaklaşık 5 milim ucu olan tüplerde krem şeklindeki güneş koruyucularda kullanılabilir. Bunun dışında daha sıvı ve daha yoğun kıvamda farklı formlarda ürünler için bu miktarlar az veya çok gelebilir. Böyle bir not düşmüş olalım. Üçüncü yöntem ise 2 parmak kuralı. 2 parmak kuralı yapılan bir çalışma sonucunda elde edilmiş. Denilmiş ki vücudumuzu 11 bölüme ayırdığımızda ayrılan her bölüm vücudun %9'unu oluşturuyor. Eğer tüketiciler bu 11 bölümün hepsine kendi baş parmağının tamamını içerecek şekilde ve orta parmağının tamamını, yani ucundan sonuna kadar oluşturacak şekilde güneş kremi uygularsa, yani 2 parmak şeklinde bu 11 bölgeye güneş kremi uygulanırsa o zaman uluslararası önerilen santimetre kare başına 2 mg değerini sağlamış oluruz denilmiş. Bu da tabii ki parmak ünitesi dikkate alınarak oluşturulmuş pratik bir kural. Ki genel olarak bakmışlar ki kimse bu 2 mg miktarını tam olarak vücuduna veya yüzüne uygulamıyor. Bakıldığında herkes 0,5 ile 1,5 mg arasında cildine uygulama yapıyormuş santimetre kare başına. Bunu dikkate alarak 2 parmak kuralında şöyle bir öneri sunmuşlar. Eğer ilk etapta insanlar bu kadar fazla güneş kremi cildine uygulamak istemezse bir parmaktaki miktarı ilk uygulamada, diğer parmaktaki miktarı da ikinci uygulamada, yani güneşe çıktıktan yarım saat sonra uygulayabilirler. Etkili bir koruma için güneş koruyucu ürün cilde eşit bir şekilde tabaka oluşturacak şekilde dağıtılmalı. Güneş kremleri aşırı aktivite sonrası terleme, yüzme ve kurulanma sonrasında tekrarlanmalı. Fakat şunu da eklemek gerekiyor. Bu ürünler herhangi bir aktivite yapılmasa dahi cilt üzerinde zaten 8 saatten fazla kaldığı zaman SPF etkinliği %25 düşüyor. Yenilenme için önerilen zaman ilk uygulamadan 2-4 saat sonrası. Denizde, suda uzun süre kalınacaksa suya dayanıklı ürünler de bir opsiyon. Bir dipnot ekleyelim. Bir ürünün suya dayanıklı olarak tanımlanması için o ürünün suda kaldıktan 40 dakika sonra halen SPF etkinliğinin azalmaması gerekir. Bir de suya çok dayanıklı ürünler var. Yine etiketlerde bunlar da belirtilebilir. Suya çok dayanıklı da 80 dakika suda kaldıktan sonra halen SPF etkinliğinin değişmemesi olarak belirtiliyor. Yine bu ürünler de içerikleri incelenerek tercih edilebilir. Güneş kremlerinin nasıl uygulamamız gerektiğine değindik. Son olarak güneş kremlerini yatmadan önce mutlaka cildimizden temizlemeliyiz. Bu da güneş kremi kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.